Türkiye'de siz istediğiniz kadar dünyanın en önemli ekol servislerinden bir tanesi olun. Biz sizin burada bir operasyon yapmanıza müsaade etmeyiz mesajı Mossad'a çok net bir biçimde verilmiştir. Gelelim 2021-2022'ye aslında istersen Nazif. Burada çünkü iki tane çok önemli operasyon var ve bunu İşte bizim bu piyasadaki derin devlet kitaplığı adı altında benim biliyorsun biraz kavramsallaştırdım. O janr içerisinde yazanlar yahut komple teorisyenleri bunu nasıl görmüyorlar bilmiyorum ama iki tane çok önemli operasyon yaptı Türkiye Mossad'a karşı. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir bu ekibi takip ediyordu. Ve hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon nihayetinde bu 59 kişiden 54'ü 2022 yılının Aralık ayında yakalandı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif, merhaba. Merhaba hocam. Hocam artık sizinle birlikte istihbaratın tarihi boyutunu ve istihbarat değerlendirmelerine başka bir noktaya taşıyoruz. Biliyorsunuz gazete istihbarat içeriği bol üreten bir platform. Evet. Sizin katılımınızla, çok değerli katılımınızla daha fazla içerik üretmeye başlayacağız inşallah. İnşallah. Bugün de hocam biliyorsunuz İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insanlık suçu, savaş suçu işleme halleri devam ediyorken size bir Mossad profili çıkaralım istedim. İstihbarat tarihçisi olarak hem geçmişe atıflar yapabiliriz hem de sürecin bugününe bakabiliriz. Size hemen sorarak başlayayım. Şu anda İsrail'in Gazze'de yaptığı bu insanlık suçlarının, işlediği insanlık suçlarında Mossad'ın payı ne kadar var? Mossad bu sürecin neresinde? Sizden dinleyerek başlayalım. Teşekkür ederim Nazif soru için de, davetiniz için de. Ya burada şunu söylemek lazım. Hiçbir istihbarat servisi bir kere zafiyetsiz, hatasız değildir. Bu işin başından beri birçok uzmanın söylediği gibi Hamas'ın saldırısında İsrail'in çok ciddi bir istihbarat zafiyeti olduğu ortada. Bu hem Mossad için geçerli hem de Shin Bet için geçerli. Burada tabii ki komple teorisyenlerinin işte bunu Mossad bilerek yaptığı, ondan sonra bunun üzerine işte bölgeyi kaosa götürecek bir Armagedon tarzı bir savaş çıkarmaya çalışıyor şeklinde yorumlara katılmak çok mümkün değil. Çünkü bu şeytani bir mükemmelliyete işaret ediyor. Hem de Hamas'ın yahut diğer Filistinli aktörleri çok edilgen bir konuma itiyor aslında. Dolayısıyla ben böyle görüşlere katılmıyorum. Ortada hem insani istihbarat bakımından hem teknik istihbarat bakımından ciddi bir zafiyet olduğu ortada ve hiçbir küresel etkiye sahip ekol servis kendini bu derece stratejik anlamda zayıf gösterecek bir zafiyeti bilerek yapmaz diyorum. Çünkü güçsüzleştirdi değil mi hocam Mossad'ı? Çok açık yani şu anda Mossad ve artık tabii ki İsrail çok dokunulabilir bir pozisyonda. Yani artık o dokunulamaz İsrail imgesi şu anda küresel anlamda zarar görmüş durumda. Dolayısıyla burada bir Mossad'ın, Shin Bet'in ve diğer istihbarat birimlerinin İsrail'deki böyle bir operasyona izin verme olasılıkları bence yok. Diğer taraftan tabii ki Mossad'ın biz geçmişte de Filistinlilere karşı, Arap muhaliflere karşı çok sayıda operasyon yaptığını biliyoruz. Bunların en çok bilinenlerinden bir tanesi 1972'deki Münih Yaz Olimpiyatlarındaki katliamdan sonra Tanrı'nın Gazabı operasyonunu Mossad'ın düzenlemesi ve 20 seneye yakın burada hem örtülü faaliyetler hem de suikastlerle Kara Eylül örgütünün ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden bazı insanları hedefe alarak bunlara karşı suikast operasyonları yürütmesi. Ama tabii burada biz Mossad'ın Filistinlilere karşı faaliyet yürütürken genellikle çok fazla meşru zemine de ihtiyaç olmadığını aslında tarihi olarak da biliyoruz. Diğer taraftan bu bahsettiğim Tanrı'nın Gazabı operasyonu da Mossad'ın kendini yahut İsrail'in kendini nasıl metafiziki olarak konumlandırdığını da gösteriyor. Ne kadar iddialı bir... Tabii ki ne kadar iddialı. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla burada zaten dediğim gibi Mossad'ın böyle bir meşru zemine aslında çok ihtiyacı yok. Gelelim Türkiye boyutuna istersen biraz orasından bahsedelim. Biliyorsunuz bizim de Mossad'la MİT'in ilişkileri Soğuk Savaş döneminde başladı. Bunu hem ikili hem üçlü hem de çoklu istihbarat platformlarında bu ilişki çok yakın bir şekilde devam etti. 80-90'lar arası Türkiye-İsrail ilişkilerinde bazı gerilmeler yaşandı ama 90 ile 2000 arası bizim ilişkilerimiz İsrail'le altın çağını yakalamıştı. Tam da bu süreçte 97'de ve daha sonra 2000 ya da 2001'de Mossad'la bir Humans protokolü imzalandı. Humans protokolü yani insan istihbaratı protokolü. Bu ne demekti peki? Yani bu istihbarat, bu protokolün içeriği neydi? Bu protokole göre İsrail, Mossad ve MİT birbirlerini haberdar etmek kaydıyla birbirlerinin ülkelerinde eleman sevk ve idaresine izin veriyordu. Ve 2010'a geldiğimiz zaman Milli İstihbarat Teşkilatı, ondan sonra Mossad'ın hem protokol hükümlerine uymadığını hem de protokol hükümlerini suistimal ederek Türkiye'de 3. ülke operasyonları gerçekleştirdiğini gördü. Bunu ilk defa ben kendi kitabımda yazdım zaten.
biliyorsunuz. Burada da özellikle Mavi Marmara hadisesinden sonra, yani 29 Mayıs 2010 tarihinden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı kontrolü eline aldı ve Mossad'la olan Human protokolünü ilga etti, iptal etti. Ve bu çok ciddi bir ilişkilerde ciddi bir kırılmaya sebebiyet verdi. İstihbarat boyutuyla özellikle. 2010 senesinin sonlarına doğru Mossad Ankara'daki irtibat ofisini kapattı ve o tarihten beri Türkiye'de herhangi bir ofisleri bulunmuyor. Bu ilişkilerde çok ciddi bir kesinti, çok ciddi bir gerilim demekti. Gelelim 2021-2022'ye aslında istersen Nazif. Burada çünkü 2 tane çok önemli operasyon var ve bunu İşte bizim bu piyasadaki derin devlet kitaplığı adı altında benim biliyorsun biraz kavramsallaştırdım. O janr içerisinde yazanlar yahut komple teorisyenleri bunu nasıl görmüyorlar bilmiyorum ama 2 tane çok önemli operasyon yaptı Türkiye Mossad'a karşı ve bunlardan bir tanesi belki son yarım asırda Mossad'a karşı yürütülmüş en büyük operasyonlardan bir tanesiydi. İlki zaten biliyorsunuz bir uluslararası TV kanalında da belgeseli yapıldı aslında. Siz de programlarda işlediniz. Ben de ona kısaca değinmek istiyorum. 2021 yılının Ekim ayında Muteni adlı bir operasyon düzenlendi. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarata karşı koyma birimleri düzenledi. Bu operasyonda ne oldu? 15 kişilik bir Filistinli ve Suriyeli Araplardan oluşan bir Mossad şebekesi tespit edildi. Daha sonra bu şahısların bir Mossad meslek memuru, Ahmet Zahid adlı bir Mossad meslek memuru tarafından sevk ve idare edildi, bulundu. Ve bu kişinin Türkiye'den değil, bu faaliyetleri Almanya Düsseldorf'tan idare ettiği tespit edildi. Ve ne yapıyordu bu kişiler? Türkiye'de Filistinli, Suriyeli ve diğer Arap milletlerine mensup muhalifleri takip ediyorlar. Aynı zamanda İsrail'in Türkiye ile alakalı istediği bazı kişiler, STK'lar hakkında bilgiler üretiyorlardı Nazif. Bu raporlamayı Milli İstihbarat Teşkilatı tespit etti. Ahmet Zahid'in pasaport numarasından bu 15 kişilik şebekeyle, ki bu şebekenin özelliği şu, hiçbiri birbirini tanımıyor. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Bu şebekeyle bütün irtibatını tespit etti. Ahmet Zahid'in kullandığı 7 farklı ismi tespit etti. Pasaport numarasını, hangi kanallarla bilgilerin Ahmet Zahid'e aktarıldığını tespit etti. Ve bunları hem dijital materyalleri yaparak, inceleyerek hem de özellikle canlı kuryelerini kullanarak. Çünkü Ahmet Zahid Türkiye'deki şahıslara parayı bazı banka şubelerinden, bazı havale şubelerinden gönderiyordu. Ve bu canlı kurye kalabalık yerlerde, kimsenin dikkatini çekmeyeceği yerlerde bu 15 kişilik şebeke elemanlarına paraları dağıtıyordu. MİT çok zekice bir hareketle kuryeyi takip ederek bu 15 kişinin izini buldu. Aynı zamanda dijital materyalleri kullandı, aktif müdahalelerde bulundu ve bu şebekeyi kısa süre içerisinde çökertti. Ve böylece bu 15 kişilik şebeke ortadan kalkmış oldu. Bu tabii ki Türkiye'de de basına servis edildi. Ya bu tip operasyonların şeyi şu, yani böyle bir operasyon basına servis ediliyorsa bu şu demek: kardeşim sen benim ülkemde 3. ülke operasyonu gerçekleştiremezsin. Sen benim ülkemde, benim haberim olmadan. Tabii ki meydan okuma. Meydan okuma zaten 2010'da başlıyor. Net olarak 2010'da bu Human protokolünü kaldırdım demek zaten. Şu demek: ben senin soğuk savaş düzeninin burada Orta Doğu'da kabul etmiyorum. Ben artık kendi dost bildiğim, düşman bildiğim insanlara görece bir özellik içerisinde hareket edeceğim demek. Zaten bunun sinyallerini biz 2008'de de almıştık. Dökme kurşun operasyonunda İsrail 1314 tane masum Filistinli öldürmüştü. 5400 tane yaralı vardı. 2009'da Cumhurbaşkanı'nın One Minute çıkışı vardı. 2010'da da zaten bu hadisenin olması rastlantı değildi yani. Ve Mavi Marmara hikayesinin üzerine. Dolayısıyla meydan okuma zaten 2010'da başlamıştı. Ama istihbarata yansıması 2021'de, yani bir operatif boyutuyla 2021'de. Arada başka şeyler olmadı bu Mossad'a karşı, oldu. Ama bizim bildiğimiz açık kaynaklara 2021'de bu hadise var. Bir de 2022'deki hadiseden bahsedeyim istersen son olarak. 2022'de de Mossad'a karşı 2022'nin sonunda çok önemli ve bence programın başında da söyledim, Mossad'a son yarım asıra düzenlenmiş sayısal olarak en azından en büyük operasyonlardan bir tanesi gerçekleştirildi sayısal sonuçları itibariyle. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yine İKK birimleri, yani istihbarata karşı koyma birimleri, Mossad'ın bir çevrim içi uygulamalar vasıtasıyla bir eleman şebekesine ulaştı. Bu eleman şebekesi içerisinde 59 kişi vardı Nazif. 28 tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 31 tanesi yabancı uyrukluydu. Aynı Muteni operasyondaki gibi bunların da amaçları Türkiye'deki muhalifleri takip etmek, Türkiye'deki belirli şahısları, STK'ları, gruplarla ilgili araştırma ve derleme faaliyeti
yürütmekte. Milli İstihbarat Teşkilatı bu çevrimiçi ekibi takip ederek bunların iki gruptan oluştuğunu fark etti. Birinci grup dedektifler, ikinci grupta taktik seviyede iş yapan kişilerden oluşuyordu. Dedektifler ne yapıyordu? Dedektifler bir kere canlı kurye bulma mesela. Ondan sonra teknik yerleşme yapma. İşte biyografik bilgi fişleri toplama. Operasyonel planları yapma gibi işlerle, daha zeka isteyen işlerle ilgileniyordu. Hedefleri belirleme gibi. Taktik unsurlarsa internet sitesi kurma, internet sitelerinde şahıslar hakkında, hedef şahıslar hakkında itibarsızlaştırıcı haberler yapma, bu şahıslara karşı girişilen bazı soygun, darp faaliyetlerinde bulunma, tehdit etme, operasyonel hat temini gibi işlerde uğraşıyorlardı. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir bu ekibi takip ediyordu. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon nihayetinde bu 59 kişiden 54'ü 2022 yılının Aralık ayında yakalandı. Yahut biraz daha amiyane tabiriyle paketlendi. Ve bu şahısların zaten şu anda da bir kısmının hala adli süreçleri devam ediyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir operasyon ve verilen mesaj şu: biz Milli İstihbarat Teşkilatı olarak artık çok cesuruz. İstediğimiz şekilde düşmanımızı, dostumuzu belirleyebiliriz ve Türkiye'de siz istediğiniz kadar dünyanın en önemli ekol servislerinden bir tanesi olun. Biz bunların, biz sizin burada bir operasyon yapmanıza müsaade etmeyiz mesajı Mossad'a çok net bir biçimde verilmiştir. Teşekkür ederim hocam. Hocam aslında bu anlattıklarınız Mossad'ın yıllardır yapmaya çalıştığı, Hollywood filmleriyle, kitaplarla, belgesellerle ortaya koymaya çalıştığı biz çok muktediriz, biz çok güçlüyüz algısının aslında paramparça olduğu birkaç örnekten bahsettiniz. Kesinlikle. Ben bugüne gelelim istiyorum hocam. Şimdi başta zaten komplo teorilerine bakışınızı söylemiştiniz. Aslında gerçekten amiyane tabirle Mossad faka bastı. Bilerek yönlendirme, hesaplı kitaplı gitme gibi bir durum söz konusu değil. Ben şunu sormak istiyorum. Mossad'la ilgili yaptığım araştırmalarda hep böyle işte bu oluşturmaya çalıştığım muktedir algısının yanı sıra bir de acımasızlığıyla bilinen bir teşkilat algısı da çok yoğun bir şekilde konuşuyor. Evet. Bugün Filistin'de yaşananlara baktığımızda zaten İsrail tarafının insani duygularla çok alakası olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak ben biraz Mossad'ın bu acımasız kimliğiyle konuşmak istiyorum. Başka operasyonlarda Filistin üzerinde nasıl ortaya çıkıyor bu tavır, hal? Nazif, şöyle cevap vereyim. Burada sadece Mossad, Shin Bet ya istihbarat birimleri olarak düşünmemek de gerekiyor aslında. İsrail'e topyekun baktığımız zaman biz Filistin topraklarında mesela sadece nüfus kayıtlarına bakarak bile burada ne yapıldığını anlayabiliriz. Mesela yapılan araştırmalarda 1550-60'larda Filistin coğrafyasındaki Yahudi nüfusun biz 3000 kadar olduğunu biliyoruz. Bu nüfusun 1918'e, yani Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğunun sona erdiği döneme geldiğimiz zaman bu nüfusun yaklaşık 60 bin olduğunu biliyoruz. Fakat bir bakıyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da zulmedilen, soykırıma uğratılan ve bu soykırımdan kaçabilen Yahudilerin yavaş yavaş dünyadaki Yahudi nüfusunun bu bölgeye aktarıldığını görüyoruz. Ve günümüzde bu nüfus 7.3 milyon ya da 7.5 milyona gelmiş durumda. Ve Yahudi nüfus sürekli artırılırken burada buna mukabil Arap nüfus, özellikle Filistinli Arap nüfusu inanılmaz şekilde azaltıldı. Bunların çoğu gayri tabii yollarla yapıldı. Bunlar hastalıktan vesaireyle olmadı. Burada zaten işlenen çok açık bir, bence artık hani soykırıma varan bir savaş suçu söz konusu. Burada çok ciddi bir şey var. Katliam var. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Ama bu ilk değil. Bu ilk değildi yani. Bu daha önce konuştuğumuz gibi, örnek verdim. Dökme kurşun operasyonunda 2008'de 1300-1500 kişi öldü. 1314 kişi öldüler. 5400 kişi yaraladılar. Bunun öncesinde de böyleydi. Bu nüfus hareketlerine bakarak bile İsrail Devleti'nin tam olarak ne yaptığını burada aslında görmek mümkün. Diğer taraftan aynı Münih katliamından sonraki Tanrı'nın gazabı operasyonu gibi faaliyetlerle de İsrail'in çok sayıda, Mossad'ın çok sayıda suikast operasyonuna, dekapitasyon faaliyetine giriştiğini biz zaten biliyoruz. Bunların birçoğuyla ilgili de belgeli, piyasada, uluslararası literatürü ve ulusal literatürde zaten kitaplarda bulmak mümkün. Teşekkür ederim hocam. Hocam Türk istihbaratının geldiği noktayı başka içeriklerde konuşuruz, ancak şunu merak ediyorum. Tabii. Şimdi Filistin'de, Gazze'de yaşananları görüyoruz. Ancak bu Aksa Tufanı operasyonundan sonra İsrail'in artırdığı şiddeti bir kenara bırakarak söylüyorum. İsrail bu topraklarda yaptığı zulme uzun zamandır devam ediyor. Bu zulmün Mossad önemli bir parçası değil mi? Birçok
detay, birçok süreç Mossad üzerine ilerletiliyor değil mi hocam? Ya şunu söyleyeyim Nazif, hani bu zulümlerin tamamında tabii ki Mossad'ın payı var. Ama burada İsrail devletini yönetenlerin ve İsrail devlet mekanizmasındaki tüm güvenlik ve istihbarat birimlerinin payı var. Bunu sadece Mossad olarak bir kenara alıp söylemek bizi yanlış bir yere sevk edebilir. Burada Shin Bet'in de payı var. Askeri istihbaratında, diğer güvenlik ve istihbarat birimlerinde, siyasi otorite en başta tabii ki. Siyasi otorite okey vermeden bunların yapılması zaten mümkün değil. Dolayısıyla bunu topyekün bir İsrail devletinin Filistinli Araplara ve hatta Hristiyanlara karşı açtığı topyekün bir savaş olarak görmek gerekiyor. Mossad ve diğer istihbarat birimleri de bu yürütülen katliamın, neredeyse soykırıma varan katliamların önemli bir aracı, önemli bir enstrümanı. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Aslında bir geçmişten bugüne Mossad profili çıkarmış olduk. Eklemek istediğim bir şey var mı hocam? Teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar diyelim. Türkiye'de siz istediğiniz kadar dünyanın en önemli ekol servislerinden bir tanesi olun. Biz sizin burada bir operasyon yapmanıza müsaade etmeyiz mesajı Mossad'a çok net bir biçimde verilmiştir.